Öncelikle şöyle baktığımızda indikatörsel olarak Ethereum grafiğine bakacağız. Normal indikatörsüz haline de bakacağız. Dominansı bakacağız. Geçtiğimiz yayınlarda biliyorsunuz önemli bir kısmını söylemiştim size. O henüz gerçekleşmedi. Onu da değerlendireceğiz. Bunun haricinde yine indikatörlü dominansımıza da bakacağız. Bitcoin'i de inceleyeceğiz. Twitter'da çok bir gönderi paylaşmadım bugün. Şöyle bir bakalım. Bir önceki canlı yayın linkini paylaştım. Onu kanalda da görebilirsiniz zaten. Şöyle kanalda şu şekilde 1 saat 12 dakika boyunca haftalık, aylık bütün grafiklere bakarak hem Bitcoin'i hem de dominansı değerlendirdik detaylı bir şekilde. TraderTurgut.com Twitter sayfasından da beni takip edebilirsiniz bu arada. Burada güncel olarak artık paylaşımlar yapmaya devam edeceğim. 20 Ocak'ta NFT Evening'in yayınlandığı bir ankete göre Trump'ın bu yeni çıkardığı meme coin'in alıcılarının %40'ından fazlası yeni kullanıcıymış. Bu da biliyorsunuz kripto ekosistemi için iyi bir şey. Yeni kullanıcıların bu şekilde gelmesi güzel bir şey. 2021'de de bu piyasada olanlar hatırlayacaktır. Ocak aylarında yanılmıyorsam Elon Musk Dogecoin'i bu şekilde paylaşarak yeni kullanıcılar elde etmişti. Birçok kişi bu Dogecoin'i duyarak piyasaya girmişti. Daha sonra Mart'tan sonra da Shiba Coin'i anlatmaya başlamıştı. Shiba'yı şillemeye başlamıştı ve böylelikle yeni kullanıcılar işte şu kadar sürede şu kadar X yaptı gibi paylaşımları çok dikkat ettiği için, çok böyle nasıl derler ona, ilgili davrandıkları için yeni kullanıcılar borsalara kayıt olmuş. Yani %40'tan fazla bu meme coin'e alınması yeni kullanıcılar tarafından bence çok güzel bir oran. Ve önümüzdeki aylarda da ben bu tarz haberlerin devamının geleceğini düşünüyorum. Sonra aynı şekilde Bitcoin dominansı ile ilgili bir şey paylaştım. Bunu birazdan videoda da değerlendireceğiz ama önceki canlı yayında da belirtmiştim. Bitcoin dominansı aylıkta 57'nin altına düşmediği sürece o herkesin beklediği yüksek yükselişler altcoin boğasının ben yaşanmayacağını düşünüyorum. Keza öyle. Hatta garantisi 54.6 da şu anki yaptığı trend çizgisinden ötürü bu seviye biraz daha yukarıya taşındı. Şu an 57'nin %57'lik seviyenin altına kapanışlar geldiği sürece, geldikten sonra ben bu yükselişlerin başlayacağını düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Yani dile getirmişken bu yayında bahsettiğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen kişisel gözlem ve yorumlarımdır. Kimse bu yorumları dikkate alaraktan yatırımlarını şekillendirmesin. Herkes kendi kararıyla. Onun haricinde biliyorsunuz bugün bir yapay zeka çıktı Çin'de, DeepSeek adında ve şu an Apple Store olsun birçok sıralamada birinci sırada yer alıyor ve ben de bugün indirip denedim. Bizzat kendim diğer yapay zeka araçlarını da kullanan biri olaraktan benzer soruları aynı şekilde bu uygulamada da sordum ve çok daha iyi sonuçlar aldığımı söyleyebilirim. Şu an için bence çok iyi. Yani yoğunlukla kullanabileceğim bir uygulama. Rekabet her zaman iyidir. Yani bu sektörü hızlanmasını sağlar. Bu hızlanma bize nasıl bir sonuçlar getirir bunu zamanla göreceğiz. Ama şu tabii önemli olan, bizim şu an konuştuğumuz konu kripto. Birçok kişi bugünkü düşüşü bu uygulamaya bağlıyor. Çin'e bağlıyor ama önceki canlı yayında izleyenler bilir ki bizim grafiklerde bahsettiğimiz ki birazdan da inceleyeceğimiz şeyler teknik olarak zaten haftalık kapanış sonrası belli seviyenin üstünde kapatmadığı takdirde düşüşün gelebileceğini ben size belirttim. Burada izleyenler de zaten kendi yorumunu orada görmüştür. Yani kendisi de yorumlayabilmiştir diye düşünüyorum. O düşüşü görebilmişlerdir. Fakat teknik analize çok yoğunluk vermeyen arkadaşların birçoğu temelle bu piyasanın şekillendiğini sanıyor. Ama tam aksine. Önce teknik şekilleniyor. Temelde tuzu karabiberi gibi bir şey oluyor. Yani zaten şekillenmiş bir piyasaya bir haber veriliyor. Yani herhangi bir habere de bu bağlanıyor. Teknik analiz her zaman öndedir arkadaşlar. Yani temel analizde bence trade yapmayı denemeyin bile. Yatırımcı olunabilir. Genel olarak piyasa, dünyanın gidişatı, bu yılki olabilecek senaryolar değerlendirilir. Yatırımları ona göre yapılabilir ama trader olmak istiyorsanız, daha sık trade'de al-sat yapmak istiyorsanız, kısa vadede piyasanın yönünü anlamak istiyorsanız her zaman teknik analiz öndedir. Temel daha sonra gelir. Bunu deneyimledikçe siz de anlayacaksınızdır. Şu an bu söylediklerime katılmayan arkadaşlar da olabilir. Dediğim gibi tekniğe biraz daha farklı gözle, farklı açılarla, yeni indikatörlerle, yeni teknik analiz metotlarıyla yaklaşırlarsa fikirlerinin değişeceğini düşünüyorum. Şimdi bu konuyu da geçtikten sonra artık analizlerimize gelelim. Önce dominanstan başlayalım. Şöyle indikatörsüz olandan. Evet. Dominans yanılmıyorsam önceki yayınımızda şu 58 bölgelerindeydi. Şurada. Bu 3 günlük grafik bu arada. Ve bugün yaklaşık olarak 59.5'ları gördü. Ben 60'a kadar gitmesini bekliyordum. Hala gidebilir. Diğer tekniksel olarak değinebileceğim bir şey yok burada. İndikatörsel olarak değineceğim bir şey var. O yüzden indikatörlü grafiği açıyorum. Burada gördüğünüz gibi günlükte ben bir önceki yayında da söyledim. Lower high'ı burada yakması lazım. Yakamaz
tutamazsa dedim sağlıklı bir düşüş gerçekleştiremez. Ve bu günlükte yaktı. Fakat benim o yayında demiş olduğum, yanılmıyorsam 3 günlükteydi. 3 günlükte henüz yakmadı. Yani burada şu lavrayı aynı burada olduğu gibi, günlükte olduğu gibi yakması lazım. Şuradan şöyle uzanan, mor bir çizgiyle uzanan benim indikatör mor şekilde yakıyor. Belki aynı indikatör siz de kullanıyorsunuzdur. Renkleri farklı olabilir. Burada bir lower high yakması lazım. Buradan yaktıktan sonraki bir düşüş çok daha sağlıklı olacaktır. Ama burada yakıp düşüş yerine yükselişine devam ettirebilir. Ve önceki yayınımızda söylediğimiz gibi tabii ki bir orta vadede, hemen bir ayda olacak bir şey değil. Belki de 63'lü 65'li seviyeler arasına bir yükselişin gelebilme ihtimalini değerlendirdik. Neden? Çünkü eskiden gelmiş bir trendi birkaç kere test edip burada test edemeden düşmüştü. Tekrardan test etmek isterse buralara kadar gidebilir. Ben gideceğini pek sanmıyorum ya da istemiyorum diyeyim. Birçok kişinin olduğu gibi şu an kimse bu seviyelere gitmesini istemez. Çünkü öyle bir durumda altcoin'ler gerçekten ciddi manada ezilir. Zaten şu an bile nereden baksanız birçok coin 6 ay önceki seviyelerinde. Yani normalde yatırımda nedir? Bundan bir yıl önce, 2 yıl önce, 3 yıl önce bir şeye yatırım yaptıysan, yükselme potansiyeli olan bir şeye, bu seneler geçtikçe değerlenir ve ilk yatırım yapanlar genelde kazançlıdır. İyi ki dersin, işte 3 yıl önce girenlerden birisiyim dersin. Fakat günümüzde bunu değerlendirdiğimizde bu sadece Bitcoin için geçerli bir durum oldu. Şu an Bitcoin'i 2 yıl önce alan kârda ve altcoin alan kişiler ise %90'ı zararda ya da aldığı seviyelerde. Yani bugün bakıyoruz sadece %10'u altcoin'lerin kârda gibi bir şey. Bu oranda çok az. Bu yüzden yani 3 yıl sonra bugün girmek isteyen bir arkadaş 3 yıldır bekleyen arkadaşlarla aynı şansa, aynı şeye sahip. Bu da tabii eski 3 yıldan beri bekleyen arkadaşları birazcık üzüyor, sinirlendiriyor. X platformunda çok görüyorum. Herkes agresifleşti. Eskiden beri bekleyen yatırımcılar, özellikle fenomenler. Bu fenomenlerin bu şekilde agresif davranması tabii yeni yatırımcıyı da moralini bozuyor. İstemsizce ya bu adamlar bile böyleyse hani deyip kendi bilinçaltlarında onların da moralleri bozuluyor, sinirleri bozuluyor. Ben kesinlikle o konuda haklılar. Çünkü 3 yıl bekliyorsun ama hiç beklemeyenle aynı şansa sahip oluyorsun. O açıdan bu beklediğimiz boğa birazcık farklı oldu. Yani birazcık gidişat o açıdan kötü. Ama Bitcoin alanlar tabii ki mutlu. O konuda hiçbir sıkıntı yok. Lakin herkesin de Bitcoin alacak kadar büyük parası yok. Çünkü küçük bakiyesi olan bir insan Bitcoin alması ona bu hayatında bir değişiklik kazandırmayacağı için birçok insan zaten o yüzden altcoin tercih ediyor. Ortalama 15-16 bin dolarlara düştü Bitcoin. Herkes diyelim ki yükselişini öngördü ve 20 bin dolarlı bir ortalama alsak bile bugün ortalama, işte örnek veriyorum, kenarda köşede 50-100 bin lirası olan bir kişinin diyelim ki 3 bin doları var, ortalamasını alalım. 3 bin doları olan bir insan şu an yaklaşık 5 kat yaptı. Yani 15 bin dolar gibi bir para. İnsanın hayatını değiştirmeyebilir. Yani şu an bir sıfır araba bile alamıyorsun o parayla. Şimdi insanlar da bunu öngörüyor. Diyor ki zaten şu an 20 bin dolar Bitcoin ve aylar sonra 100 bin dolara geldiğinde altcoin'ler diyor şu kadar uçabilir. İşte o 5 kat yapıyorsa altcoin'lerin o an en az 10 kat 20 kat yapabilmesi lazım gibisinden düşünceleri vardı herkesin. Böyle düşünmeyen yoktur piyasada. Yani eskiden beri bu piyasadaysa en azından bir 5 yıldır 4 yıldır bu piyasada olup da bu şekilde düşünmeyen yoktur. Aynı şekilde parası da az olan kişiler için konuşuyorum. Böyle olunca da herkes altcoin aldı fakat tek yürümeyen şey altcoin'ler oldu. Bu yüzden kötü bir süreçten geçiyor eski yatırımcılar ve bu konuşmanın sonucunda nereye getireceğim? Bu sonuçlar şimdi herkes de bugün X'te bazı paylaşımları gördüğüm için bu konuya değiniyorum. Herkes ümidini kesmiş. Acaba altcoin sezonu gelmeyecek mi? Gibi düşünceler gördüm. Çok görmeye başladım. Daha da arttı. Ben tamamen, yani bu tamamen kişisel yorum, asla yatırım tavsiyesi değil, altcoin sezonunun yaşanacağını düşünüyorum. Hem de baya yaşanacağını düşünüyorum. Öyle sıradan bir altcoin boğası da olmayacak. O herkesin beklediği o 5-10 katlar, 15 katlar, 20 katlar yaşanacak. Bu dediğim gibi kişisel bir yorum. Bunun şimdi neye dayanaraktan söylüyorum, onlara gelelim size. Ya tamam çok güzel diyorsun ama neye dayandırıyorsun diyorsunuzdur. Bunu hemen açıklayayım ben size. Birincisi tabii ki de dominans. Dominans hala da tepe noktalar. Yani 55'li 65'li seviyeler zaten tepe noktalarımız. Yani biz dominans bugün Bitcoin 100'lerde, dominans 40'larda 45'lerde olsaydı işte o zaman yani eminim ki birçok kişi altcoin boğasının
artık bitebileceğini, buraya kadarmış diyebileceğini düşünüyorum. Ben de öyle düşünürdüm. Lakin daha hiçbir şekilde düşüş görmedik dominansta. Şurada bir düşüş gördük. Hatta burada bir kanal kırılımı yaptı, fake attı. Ve şimdi tekrar toparlanan bir dominans görüyoruz. O yüzden henüz hiçbir şey yaşanmadı. Özellikle bu şuradaki benim indikatörün altında kapanışlar geldikten sonra çok daha güzel düşüşlerin, çok daha güzel altcoin'lerde yükselişlerin yaşanacağını düşünüyorum. Ve biz buna daha yakın bile değiliz. Daha buraya gelecek, burada bir tepki alacak. Ki genelde öyle olur. Birazdan Bitcoin'in grafiğinde de göstereceğim. Sonra tepkiden sonra tekrar kıracak vesaire. Yani yaza kadar zamanımız var. Yani yaza kadar hala daha olabilecek bir altcoin sezonundan bahsediyorum. Henüz daha hiçbir şey yaşamadık. Bu yaza kadar olmazsa, eğer yukarı gidip buralardan düşmek isterse, dediğim 65'li seviyelerden, o zaman da sene sonuna kalır. Ama öyle ya da böyle an gelecek, bu dominans düşecek. Bu neden hala daha bunu söylüyorum? Bu bir sadece dominans grafiğine bakarak yaptığım yorum mu? Hayır. Diğer grafiklere de bakarak yaptığım yorum. Nedir o grafikler? Birincisi, Trump'ın biliyorsunuz şirketi hala da altcoin almaya devam ediyor. Yeni altcoin'ler alıyorlar ve almaya da devam edeceklerdir. Bu kişiler bir yükselişin, altcoin'lerde bir yükselişin gelmeyeceğini düşünüyor olsalar böyle bir eylemde bulunmazlar zaten. Bu birinci neden. İkinci neden, şu an size grafiğini açmayı unuttum. Şimdi onunla uğraşmayayım. Bir dahaki videoda gösteririm size tablosunu. Google Trends'lerde çok basit bir indikatördür ama çok sağlam bir indikatör. Google Trends'lere girdiğinizde orada aranma hacimlerini, Bitcoin aranma hacimlerini bakabilirsiniz. 2021 boğasında, bu 2021'de ikinci ara boğada hangi seviyelerdeymiş? Şu an hangi seviyelerde bakabilirsiniz. Ya öyle bir an yaşanıyor ki dünyada, özellikle Türkiye'de. Sokaktaki hiç ummadığımız kişilerin bile bu piyasayı konuştuğunu gördüğümüz anlar oldu. Bu anlarda genelde Google trendlere baktığınızda da Bitcoin araması zirve noktalarda oluyor. Şimdi bunu nerede yaşadık? Sadece Bitcoin'le mi yaşadık? Hayır. Geçtiğimiz yıllarda biz İstanbul borsasında bir boğa sezonu yaşandığı zaman hiç ummadığımız kişilerin bile BIST 100 ile ilgili vesaire paylaşımlarını görür olduk. Aynı şey. Yani öyle bir an geliyor ki sokaktaki herkesin o piyasadan az da olsa birkaç kelime ettiğini göreceğimiz zamanlar oluyor. İşte bu zamanlar dominansın da emin olun buralarda 45'li, 40'lı, 50'li seviyelere düştüğünü göreceksiniz. Hani bunu bu tarihte söylüyorum. Yani Ocak sonu, Şubat başı gibi söylüyorum. O günler geldiğinde buradaki söylediklerimi alıntılarız. Yeniden konuşuruz umarım. Ama içinizi ferah tutun. Ben bu yönde hala bir şey yaşamadığımızı düşünüyorum. Bitcoin her ne kadar 100 binlerde olsa da umarım dediğim gibi bu konuda yanılmam. Yani asıl yanılmam dediğim nokta, evet tamam bu gelecek ama acaba bu sene mi gelecek? Yoksa hiç ummadığımız bir şekilde belki de 1-2 yıl daha bekletip daha sonra mı gelecek? İşte bu o zaman kötü bir senaryo. Yani onu şu an 2021'den beri bekleyen arkadaşlar için çok kötü bir senaryo. Onu bir değerlendirmek bile istemiyorum. Yani burada kanalda zikzak yapa böyle dominansın 65-70'lere gittiği bir senaryo çok kötü olur. Bu ihtimal var mı? Var. Bu piyasada imkansız diye bir şey yok. Her zaman bir ihtimal var. Ama benim gözümde bu ihtimal %10'dan bile az. Buraya gitme ihtimali %30-40 ve bu seviyelerden düşme ihtimali de %60-%70 olarak görüyorum. Bakalım ilerleyen süreçte bu senaryo ne şekilde şekillenecek? Özellikle Şubat ayı çok kritik demiştim önceki yayında. Şubat ayı gerçekten çok önemli. Gerek haftalık kapanışlarla gerek aylık kapanışlarla Şubat ayını, her haftasını ayrı ayrı değerlendireceğiz. Bu gidişatın sinyalini aslında Şubat ayı belirleyecek gibi bir şey. Şu anki tablo onu gösteriyor. O günkü tabloda yine bunu ayrıca değerlendireceğiz. Evet, indikatörsel olarak dediğim gibi bunun burada biraz daha yükselmesi daha sağlıklı olarak görüyorum. Fakat burada görüyorsunuz bir süper trendin kırmızı çizgisi var. Genelde bu kırmızı çizgiyi teyit ettiğinde düşüş buradan devam edebiliyor. En azından altcoin'lerde ben bu trade yaparken bunu teknik analizde incelediğimde defalarca bu hareketi yaptığını gördüm. Eğer buradan tepki alıp aşağı düşerse şaşırmam ama kapanış geldiği anda, yani bu 3 günlük grafik 4 saat sonra, ya bu gece kapanış geliyor, biz bunu bir aksilik olmazsa yarın yine değerlendiririz kapanışları, 3 günlük kapanışı. Bunun üstünde, yani 59.50'nin üstünde bir 3 günlük kapanış geldiğinde bu gece, o zaman benim o dediğim diğer senaryo, buradaki lower high'ı alma senaryosu olan buralara doğru, 60'lara doğru, belki 61'lere, şuradaki direnç noktalarına doğru bir yükseliş görebiliriz Bitcoin dominansta. Evet, şöyle bakalım. Bitcoin dominansı bu şekilde bitirmiş olalım. Şimdi Bitcoin'in grafiğine geçelim. Evet,
Dün söylediğim gibi az önce de bahsettim. Bitcoin bir önceki yayında çizdiğimiz yapının çizgisinde şu an desteğini almış durumda ve hatta buradan direkt tepkisini de aldı. Ne kadar bir yükseliş oldu? Şöyle buradan %4,5'tan fazla bir yükseliş gerçekleştirdi bu kanaldan. Bu trend çizgisini önceki yayında izleyip de çizen varsa eğer güzel pozisyonlar yakalayabilmiştir umarım. Bu lineer grafikte bu arada normal grafiği alırsanız böyle bir yapının oluştuğunu görürsünüz. Şurada teyitlerin olduğu ayrı bir yapının olduğunu. Buradaki yapının da ayrı bir trend çizgisi çekmemiz gerektiğini görürsünüz. Bunu da yapabilirsiniz bu arada. Ben lineer grafikte yani şuradaki tepeleri birleştirdiğimizde şuradan yeni bir trend çizgisi ortaya çıkıyor. Ama lineer bakmak yeterli olarak görüyorum. En azından o gidebileceği en alt seviyeyi buradan bu şekilde de görmüş oluyorsunuz. Yani buradaki tepeleri yine birleştirmiş oluyor. Evet, şimdi önemli noktamız artık burası. Eğer buranın altında bir kapanış gelirse 4 saatlikte oluşabilecek bir şöyle kapattı diyelim burada. Burada bir retest görüp bunun üstüne atamazsa belki de alt bantlara yani Şubat'ın gördüğünüz gibi şöyle dalgalı bir şekilde Şubat'ın ilk haftasında alt banda 85'lere indiğini görebiliriz. Bu senaryo olursa ne olur? Bu senaryoda belki de Bitcoin dominansının o az önce dediğim tepeyi almak için yukarıya doğru gittiğini, buralara doğru gittiğini görebiliriz 60'tı. Belki de biraz daha yukarılara. Yani mümkün. Yani hem dominansla uyuşuyor hem teknik olarak uyuşuyor. Ama böyle bir şey olursa tabii birazcık canlar yanacaktır. Altcoin'ler güzel düşecektir. Buradan sonra aldığı yeni bir kuvvetle belki de bu şekilde çizebiliriz yani senaryoyu. Bakalım nasıl olacak. Umarım buradan desteğini alır. Belki de bir kere daha şöyle bir gelebilir şuralara. 97 binlere. Sonra tekrardan buraya çıkışını devam eder. Umarım bu şekilde gerçekleşir. Böyle olursa daha kısa vadede yükselişler görürüz. İşte burada da özellikle tarih açısından 27 Ocak olduğu için bu ay sonraki kapanış çok önemli. Yani muhtemelen bu bölgede bir yerde gelecek bu kapanış bu gidişte. Ay sonu kapanışını tekrardan değerlendiririz. Şu çizgileri silelim. İleride değerlendiririz bunları. Şöyle bakalım. Şöyle günlükte bakalım. Evet, günlükte görüyorsunuz. Bu yapının belki bir daha böyle şuralara gelebilir tekrardan. Biraz daha düşebilir. Sonra buradan kuvvetle bu şekilde de gidebilir. Böyle de bir senaryo var. Ay sonu kapanışına tekrardan bakarız. Şimdi bu trend çizgimiz önemli. Biliyorsunuz burada bir bayrak formasyonu yaptı. Bunun kırılımı yanlış hatırlamıyorsam bir 150'leri gösteriyor olması lazım. 150 binleri. Bunu tekrar bozup bu trendin içine girerse bu sefer farklı bir yapıya evrilmiş olur. Bu tamamen bozulur ve farklı bir şeyler konuşmaya başlarız o zaman da. Umarım yapmaz diyelim. Şimdi bunu bir de indikatörsel olarak değerlendirelim. Evet. İndikatörsel olarak baktığımda da bu az önceki dominansta verdiğim şuradaki benim diğer indikatörün oradan tepki aldığını görüyoruz. Şu alt bandından. Şuradaki beyaz mavi beyaz çizgi var ya. Böyle bir kanal. Bu kanalın alt bandından tepki aldığını görüyoruz. Eğer bu kanalı aşağıya kırarsa işte o zaman düşüş devam edebilir. Ama şu an gerek RSI'nin yaptığı bu uyumsuz yapı muhtemelen 30 dakika sonra yapacak kapanışta şurada bir uyumsuzluk yaratacak ve yönünü yukarı doğru verecek. Şu an gözüken tablo. Keza alttaki iki indikatörüm de dipte olduğu gözüküyor. Sadece şu ortada, şu dipte olsaydı, şu kırmızı noktada olsaydı biraz daha sağlıklı bir yükselişin olabileceğini söylerdim ama bu birazcık kafa karıştırıyor. Yine aynı şekilde buradakiler dip sayılır. Bu da dip, bu da aynı şekilde. Diğeri de dip olmak üzere. Burası çok önemli. Yani şu seviyenin altında 97'nin altında kapattığı an şu bizim kanalın trendin çizgisi önemli. 97-300'lere tekabül ediyor. Kısacası düz hesap vermek gerekirse şöyle iğne de atabilir. 97'nin altında 4 saatlik kapanışlar gelirse düşüşün devam edebileceğini düşünüyorum. En azından şu anki gözüken tabloda direkt düşerse 93'lere kadar 94'lere kadar düşebilir. Belki de biraz düşüp şöyle şurayı retest edebilir. Daha sonra da düşebilir. Bunu göreceğiz ama en azından ilk aşama bu şekilde kapatırsa yarım saat sonra bir tepkisel olarak yukarı gitmesi daha sağlıklı gözüküyor. Şu an en azından bir yukarı gitmesi gerekiyor. Burayı hafifletmesi için. Şöyle günlükte bakalım. Günlükte mesela higher love'unu yakmış. Bu iyi bir şey. İyi bir şey olmasının yanı sıra buralarda kapanış yapması lazım 4 saat sonra. Yani buranın aşağılarına böyle gidip kapanış yapmak isterse o zaman yine bozulur. Bu sefer de şuradaki ilk tepki alacağı 93 binler, daha sonra tepki alacağı 92 binleri konuşuruz. Buralar potansiyel gidebileceği yerler olur düşüşte. Bu dediğim gibi bu trend çizgisini kırmadığı sürece buralardan böyle dalgalı bir şekilde hala da her şey olumlu gözüküyor. Ama günlük tabloda RSI'nin ortalarda olması, diğer iki indikatörümün düşüş
yükselişe eğilimli olması. Bu da yine aynı şekilde kırmızıdan düşüş eğilimine geçmesi. Yükseliş için henüz zamanlı olmasını göstermesi. Diğer indikatörlerim de düşüşe geçmesi birazcık acaba düşüşün devamı mı gelecek dedirtiyor. Kısacası bu geceki kapanış çok önemli. Yani yarın sabah ya da öğleden sonra ben bir video hazırlarım. Bir aksilik olmazsa da akşama yetiştirmeye çalışırım. Bu videoda bütün bu detayları tekrardan konuşacağız. Yarın kritik bir kapanış olacak. Yarınki kapanış bir de aylık kapanış günü 1 Şubat sabahı çok önemli. Bu iki gün bizi gidişatı değerlendirecek günlerden birisi. O yüzden yarın tekrardan değerlendireceğiz bu tabloyu. Şu an söylediğim o iki senaryoda seviyeleriyle birlikte size verdim. Onun haricinde 3 günlüğe bakalım. 3 günlükte baktığımızda da mesela burada açık bir şekilde düşüşün devamının geleceğini söylüyor. Çünkü bir higher high yaktı burada. Uzun zamandır yükseliyor. Burada bir şuradaki olduğu gibi higher low yakıp orayı bir hafifletmesi lazım. Bu da dediğim gibi dalgalı bir şekilde böyle de olabilir. Bu trend çizgisini kırmadan. Direkt trend çizgisinin içine girip buralara gelerek de olabilir. Ya bunu ki burada RSI'miz ortada. Diğer indikatörümüz ortada. Yine buradaki indikatörümüz ortada. Bu ortada. Ya birçok indikatörüm bunu yapmaya müsait. Ortada olduğu için dediğim gibi buralardan bir dalga alıp biraz daha bu higher low'u yukarıya taşımak da isteyebilir. Bunu da yapabilir. Bugünkü kapanışta yarın bunu değerlendireceğiz. Kişisel görüşüm düşüşün biraz daha devam edebileceği yönünde. Yani ben biraz daha düşeceğimizi inananlardanım. İnşallah böyle olmaz. Şu an tepki alsa da bu 4 saatlik kapanıştan sonra birazcık yukarıya doğru tepki alsa da bu geceki kapanıştan sonra tekrar yönünü aşağı verebilir. Bunu izleyip göreceğiz. Bunu bozması için şuradaki yeşil bulutumu görüyorsunuz. Bu bulutun üstünde kapanış yapması lazım. Yani en azından içinde kapatması lazım en kötü. Eğer altında kapanış gelirse bu düşüşü devamı için çok besleyici bir davranış olur. Bu yüzden de hiç iyi olmaz. En azından en sağlıklısı bu 102 binin üstünde bu gece kapanış yapabilirse, yani şu anki seviyesinden ortalama %2,5-3 daha yükselip öyle bir kapanış gelirse o zaman hani tamam biraz bu yükseliş artık devam edebilir yorumunu yapabiliriz ama şu an öyle bir senaryo yok. Bulutun altında kapatmak üzere ve bu kapanış buradaki dibin de dibine getirir. Yani o da şu seviyeler, hatta bakayım 86-85 az önce söylediğim seviyelerle kesişiyor. Ya öyle bir durumda da şaşırmam açıkçası. Hatta şöyle uzun vadede şu süper trendin de buralara geleceğini düşünürsek buralarda bir kesişme de görebiliriz. 84 binlerde vesaire. İzleyip göreceğiz. Şimdilik bu şekilde yorumlamış olalım bunu da. Haftalıkta bir şey var mı? Haftalıkta zaten az önceki 3 günlük aynı. Ben bir önceki yayında biliyorsunuz haftalıkta böyle kapattığı sürece düşüş gelecek demiştim. Şu anda değişen bir şey yok. 6 gün var. Hani daha haftalık kapanışa var. Bu yapı bu 6 gün içerisinde belki de şuralara 90 binlere, belki de buralara 88 ve belki de en son nokta 85. Şuradaki diğer indikatörümle de uyuşuyor gördüğünüz gibi. Belki de böyle bir sert bir düşüş görebiliriz. Bu birçok indikatör olarak çok normal olur. Kimse başka temel analizlere dayandırmasın. Burada hangi haber çıkarsa çıksın şu andan itibaren gözüken bir tablo var. Ve birçok indikatörüm düşüşün devam edebileceğini söylüyor. Bunu ne bozar? Tabii ki yeni para girişleri, yeni işte ne bileyim Trump'ın yeni bir şöyle şu kadar aldık bu kadar sattık. Başka kurumsal şirketlerin Bitcoin alımları, satımları gibi şeyler destekleyebilir. Böyle durumlarda bu bulut yapısını bozup yukarı gittiği zamanlarda gördüm ama çoğunlukla %70'den fazla şöyle bir yapı oluştuğunda düşüş devam ediyor arkadaşlar. Umarım olmaz ama şuradaki özellikle şu beyaz zikzaklı gelen diğer indikatörüm trend çizgisi gördüğünüz gibi tam kesiştiği noktada tepki almış. Tam buradan. İkisinin kesiştiği noktadan tepki alıyor ve bu tepkiyle birlikte dediğim gibi belki biraz daha bir zikzak daha buradan yapıp böyle gider. Bu çok sağlıklı olur benim için ama bu trendin içine girdiği an her şey bozulur. Direkt ilk seviyeler buralar, sonra da buralar. Bunu göz önünde bulundurarak hareket etmenizi tavsiye ederim. Bu hareket dominansla olan az önceki anlattığım olayla paraleldir. İkisi de birbirini destekleyici niteliktedir. Olma olasılığı yüksektir. Kesin değildir ama çok yüksek. Şimdi bunu inceledik az önce. Buna baktık. Ethereum. Ethereum'da neler var? Şöyle baktığımızda mesela oluşan çok sağlıklı gözükmeyen, çirkin gözüken şöyle bir yapımız var. Pardon. Şöyle çizelim. Bakın burada şöyle, şöyle ve şöyle. Genelde bu yapı nedir? İşte omuz baş omuza benzetilebilir. Ne yapılır burada? Buranın dibinden alınır. Şöyle çapraz. Bunun eğer kırabilseydi, burayı kıramadı. Kırsaydı mesela şöyle bir hedef belirleyecektik ve 6500'lere gidebilme olasılığını konuşacaktık. Fakat kıramadı. Bunu o yüzden eliyoruz. Şu an farklı bir oluşuma gitti. Bu oluşum ne? Mesela şu an şurayı
Yine çirkin. Şöyle bir oluşumda fincan kulp yapılabilir. Yine aynı şekilde buraya kırması lazım. Yine benzer hedefler. Siliyorum. Evet. Yine omuz baş omuz formasyonuna benzetebiliriz bunu. Ve bunun da şöyle çaprazdan uzun vadeli hedefini kırarsa örnek veriyorum. $7.000 gözüküyor. Yani her halükarda kendi içinde aslında farklı formasyonlar yapmış bir grafik görüyoruz burada. Büyüklü küçüklü uzun zaman diliminde. 2021'den 2025'e kadar uzun vadede bu haftalık grafik bu arada yaptığı bir grafik görüyoruz burada ve hepsinin hedefi 6500 ile 7500 dolarlarını gösteriyor. Hepsinin bunu göstermesi olumlu bir şey ama bu hedeflerin dirençlerini kıramaması, o hedefe gitme yoluna girememesi olumsuz bir şey. O yüzden buradaki hareketler yani artık çünkü bu yapılar tamamlanmış artık harekete geçmesi lazım. Yani buralardan toparlanıp gitmesi lazım. Şimdi kısa vadede değerlendirirsek Ethereum'un şöyle de bir trend çizdiğini görüyoruz mesela buradan. Bakın bunu biz mesela şöyle günlüğe alırsak daha net gözükecektir. Gördüğünüz gibi. Bakın milimetrik. Burada birinci temas, ikinci temas, üçüncü temas ve dördüncü, beşinci temaslar gerçekleşiyor ve yeniden düşüşüyor. Düşüşe devam ediyor. Yani buradan toparlanan bir Ethereum'un burayı kırdıktan sonra yani şöyle bir senaryo olabilir. Örnek veriyorum biraz daha şuranın çaprazına gelebilir. Şöyle göstereyim ben size. Nereden alabiliriz? Şuradan alabiliriz bence. Yani çok sağlıklı olmasa da şöyle yani şöyle lineerde bakalım. Evet. Çok daha sağlıklı. Gördüğünüz gibi burada da bir ayrı bir düşen bir trendimiz var. Düşen bir yapımız var. Burada da şöyle bir senaryo görebiliriz. Bu şöyle aşağılara gidebilir. Ki bu yine ay kapanışına denk geliyor. Bu ay kapanışıyla belki de biz 2800'leri bir test edebiliriz. Daha sonra ilk haftasından sonra toparlanan bir Ethereum. Yine aynı şekilde Bitcoin dominansı o dediğim yere çıkar bu düşüşle birlikte. Oranın da lower high'ını yapmış olur. Ve daha sonra İlk haftadan sonra da böyle bir Ethereum'daki yükseliş dominansın da düşüşüyle birlikte olur. Bitcoin'deki az önceki çizdiğimiz senaryoda birleşiyor. Yani her şey birbirini besleyici nitelikte gördüğünüz gibi. Yani bu olasılık gerçekten olma olasılığı yüksek bir senaryo şu an. Olur olmaz tartışılır. Bu gerçekleştikten sonra tekrardan değerlendireceğiz ama gerçekten bunun olma olasılığı şu an benim gözümde çok yüksek. Yine de dediğim gibi yatırım tavsiyesi asla değil. Tamamen kendi yorumum, kişisel deneyimlerim sonucunda yaptığım bir yorum. Kendi kararınızı lütfen benim yorumlarıma göre şekillendirmeyin. Burada sadece yorum yapıyoruz. Dediğim gibi buradan tepki aldıktan sonra buraya gidebilir. Burayı kırabilir. Tekrardan düşebilir bu şekilde. Bu kanalı retest amacıyla. Yine korkutabilir. Yine 2900'lü seviyelere. Sonra buradan asıl yükselişi belki de Şubat'ın son haftalarında belki de başlatacağız ve belki de Şubat'ın son haftalarından sonra o dediğimiz 6000'li seviyeleri göreceğiz. Bunu zaman gösterecek. Ethereum grafiğimiz de bu şekilde arkadaşlar. Şuradan da şöyle silelim. İndikatörsel olarak da baktığımda buradaki o bulut yapısı evet higher low'unu yakmış ama buralarda bir kapanış gelmesi bu higher low'u az önceki diğer dominansta ve Bitcoin'de gözüken bu kanal grafiğine kadar indirebilir. Orta bandı süper trendle birlikte kesişiyor şu an ve bunun da seviyesi şu an 2470 gözüküyor. 2500 diyebiliriz. 2500'de şöyle diyeyim hatta üst bandı 2670 ile 2270 bandı aralığına düşen bir Ethereum görebiliriz. Eğer şu anki bulunduğu seviyeden 3000 doların altında bir kapanış gelirse. Böyle bir düşüş dominansın da yukarıya gitmesi, Bitcoin'deki düşüşün devam etmesi hepsi birbirini destekler. Hiçbiri sağlıksız değildir. Bunu yapması aksine yukarı yönlü gidebilmesi için çok daha sağlıklı olur. Ben orta uzun vadede hala bir sorun görmüyorum. Önümüzdeki günlerde çıkacak haberlerin hiçbir alakası yoktur. Bu teknik şimdiden hazırdır. Böyle bir düşüş gelirse kimseye haberlere bağlamasın. Şimdiden söylüyorum. Bakalım bu gerçekleşecek mi? Yoksa dediğim gibi Bitcoin buradaki
desteğini alıp bulut yapısını bozacak seviyede yeni alımların gelmesiyle yukarı mı gidecek ki bence düşmesi çok daha sağlıklı olacaktır. Çünkü şuradaki gelen indikatörümün de üstünde kapanışlar gelmişti. Burası şişti. Higher low yapması lazım. Buradaki indikatörlerim şişik. Buralara kadar bir düşüş gelmesi lazım. Yani biz güzel bir yükseliş için en azından birkaç ayda her şey yaşanıp bitmeyecekse güzel bir yükseliş için kısa vadede bir düşüş iyi olacak gibi gözüküyor. Daha ne kadar düşeceğiz diyorsunuz? Evet. Altcoin'ler daha da düşecektir bu evrede ama maalesef yapacak bir şey yok. Dediğim gibi zaman gösterecek. Düşmezse de yararımıza ama düşerse bence 2 kat yararımıza olacak. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Yarın dediğim gibi yetiştirebilsem yeni bir video gelecek. 3 günlük kapanışı değerlendireceğiz. Çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Her dakikasında önemli şeylere değindiğimi düşünüyorum. Değinmediğim, atladığım ya da benim tam zıtını düşündüğünüz noktalar varsa mutlaka yorumlarda bunu değerlendirelim, konuşalım, tartışalım. Aynı zamanda dediğim gibi güncel haberleri veya kendi görüşlerimi, bu tarz grafikte gördüğüm senaryoları artık paylaşmaya başladım Twitter sayfamdan. Kullanıcı adım da traderturgut.com. Buradan da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu video şimdilik bu kadar olsun. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.